Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere farklı bir tel tekniğini göstereceğim. Eğrelti otu tekniğini göstereceğim arkadaşlar. Yine takımlarınızın kenar süslemelerinde kullanabileceğiniz çok hoş ve çıtı pıtı bir model arkadaşlar. Öncelikle şöyle yapıyoruz. İğnemizi belirlediğimiz, başlamak istediğimiz yerden çıkartıyoruz. 5 kare aşağıya doğru sayıyoruz ve iğnemizi batırıyoruz. İğnemizi sol taraftan yine 5 kare sayarak çıkartıyoruz arkadaşlar. Tekrar aynı noktaya batırıyoruz. Bu sefer sağ taraftan 5 kare sayıyoruz. İğnemizi çıkartıp aynı noktaya batırıyoruz. Şimdi alta doğru 5 kare sayıyoruz. 5.'den iğnemizi çıkartıyoruz. Sanırım biraz görüntü parlıyor. Onu ayarlayayım. İğnemi 5. kareden çıkardıktan sonra bir yukarıya batırıyorum arkadaşlar. Şimdi iğnemi yine sol taraftan çıkartıyorum. 5 kare yandan. Bakın yukarıdaki ile de arasında 5 kare kalacak. İğnemi yine aynı noktaya batırıyorum. Sağ tarafta da aynı işlemi uyguluyorum. Yukarıdaki ile de arasında 5 kare kalacak. Yanda da 5 kare kalacak şekilde iğnemi çıkartıyorum. Yine aynı şekilde arkadaşlar. Bu işlemin tekniği bu şekilde. 5 kare çıkarttım aşağıdan. Şimdi 5 kare soldan. 5 kare de sağdan. Eğrelti otunun tekniği bu şekilde arkadaşlar. Deneyecek olanlara kolay gelsin. Şimdi arkadaşlar vere piko tekniğini göstereceğim. İğnemi çıkartıyorum. 2 kare yandan yukarıya doğru 3 kare sayıyorum. Yana doğru 2 kare sayıyorum. İğnemi batırıyorum. Verev olması için bu şekilde başlamamız gerekiyor. Başladığım yerin yanındaki delikten iğnemi çıkartıyorum ve ilk battığım yerin yanına iğnemi batırıyorum. Elle piko yapmak isterseniz bu tekniği kullanabilirsiniz arkadaşlar. Bu tekniğin adı verev piko. Bu şekilde yapımı oldukça basittir. Bu tekniği de bu şekilde yana doğru verev olması için başladığımız yerden 2 kare yandan iğnemizi batırıyoruz ve sonrasında hemen yanına doğru devam ederek gerçekleştiriyoruz. Verev piko tekniğimiz bu şekilde arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar çelenk tekniğini göstereceğim. Öncelikle ipimi çıkartıyorum. Biraz boş bırakarak devam ediyorum. 5 kare yana doğru sayıyorum. 5 kare saydıktan sonra şöyle biraz boş bırakmamız gerekiyor.
İpimi 2 kare yandan çıkartıyorum arkadaşlar. Yana doğru 3 kare aşağıya iğnemi batırıyorum. Yanındaki delikten tekrar iğnemi çıkartıyorum. Altta bir kare boşluk kalacak. Yukarıda hemen yanında olacak arkadaşlar. Bu şekilde. Tekrar yukarıya geçtiğimizde iğnemi yandan hemen çıkartıyorum. Aşağıya batarken de bir kare boşluk bırakıyoruz. Bu şekilde arkadaşlar. İkinci sıraya yani yan tarafına geçtiğimizde yine 5 kare sayıyoruz. İğnemi batırıyorum. İki kare alttan, bir kare yandan ve 2 kare alttan olacak şekilde iğnemi çıkartıyorum. Bu şekilde 3 tane aşağıya doğru sayarak iğnemi batırıyorum. Yukarıya döndüğümde hemen yanından iğnemi çıkartıyorum. Altta bir tane boşluk bırakıyorum. Aynı işlemi tekrar ediyorum. Bu şekilde arkadaşlar. Pardon, şu yanda boşluk vermediğim için. İğnemi tekrar bir tane daha göstermek istiyorum. İpimi boş bırakarak devam ediyorum. İki kare alta sayıyorum. 3 kare aşağıdan batırıyorum. Kirpik gibi de duruyor arkadaşlar. Ama çelenk diye geçiyor bu tekniğin adı. Bu şekilde arkadaşlar. Çelenk tekniğimizde deneyecek olan arkadaşları şimdiden kolay gelsin. Videomu beğenip kanalıma abone olursanız sevinirim. Hoşça kalın.